Tarih sayfaları hep savaşları, barışları, kavgaları yazsa da, perdenin arkasında bazı aşklar da yer alıyor. Kayıtlara geçmese de, yıllardır kulaktan kulağa yayılan Osmanlı Padişahı Abdülaziz ile Fransa Kraliçesi Eugenie'nin yasak aşkı da bunlardan biri. Takvim yaprakları 1867'yi gösterdiğinde 3. Napolyon, sergi açılışı için Osmanlı Padişahı Abdülaziz'i Paris'e davet etmiş, hatta görkemli bir törenle bizzat kendisi karşılamıştı. Bu durum, bir Osmanlı imparatorunun tarihte ilk defa, sefer dışında yabancı bir ülke topraklarına ziyarette bulunması anlamına geliyordu. Osmanlı kafilesini sarayda ise, 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie karşılamıştı. Göz kamaştırıcı güzellikteki İmparatoriçe, heybetli Abdülaziz'den daha ilk dakikada etkilenmişti. Karşılıklı olan bu etkileşim, Abdülaziz'i de fazlasıyla cezbetmişti. Hatta rivayet odur ki, padişah 11 günlük ziyaretinde başka hiçbir şeyle ilgilenmemiş, vedalaşma sırasında iki taraf da aşırı üzgün görünmüştü. Fransa'dan bir daha görüşmemek üzere ayrılan bu ikilinin yolları, 2 yıl sonra tekrar kesişti. Süveyş kanalı açılışına davet edilen Eugene, oraya geçmeden evvel, soluğu İstanbul'da almak istemişti. İmparatoriçe'nin, Süveyş kanalının açılışı için, Mısır'a gitmeden önce İstanbul'a uğramaya karar verdiğini duyar duymaz hazırlıkları yapan Abdülaziz, misafiri için Beylerbeyi Sarayı'nı hazırlatmış, her türlü detayı bizzat kendisi ayarlamıştı. Abdülaziz'in hazırlıkları bunlarla sınırlı kalmamış, birbirinden şatafatlı armağanlar da hediye etmişti. İmparatoriçe ise buna karşılık altın yaldızlı çerçevede kendi resmini sunmuştu. İmparatoriçe'nin bir haftalık dolu dolu İstanbul gezisi müthiş bir şekilde ilerlerken, son günlerde dedikodular yayılmaya başladı. İddiaya göre 17 Ekim gecesi Abdülaziz, Beylerbeyi'ndeki tüm görevlilere izin verip, İmparatoriçe ile yalnız kalmak istemişti. Hatta öyle ki, Sultan Abdülaziz'in annesi Pertemniyel Valide Sultan, ertesi gün hareme gelip, İmparatoriçe'ye çok sert cümleler kurmuştu. Ancak buna rağmen İmparatoriçe, İstanbul'dan olaylı değil, mutlu bir şekilde ayrılmıştı. Gel gelelim ki bu hikaye yarım kaldı. 3. Napolyon'un tahttan indirilmesiyle Eugenie, İngiltere'ye sürgün edildi. Bir süre sonra da eşi ve çocuğu hayatını kaybetti. Sultan Abdülaziz ise, bir süre sonra tahttan indirilip, öldürülen son padişah olarak tarihe geçti. Bu ölüm, resmi kayıtlara intihar olarak geçse de, özellikle son yıllarda öldürüldüğüne dair iddialar da bulunmakta. İmparatoriçe, yıllar sonra tekrardan İstanbul'a geldiğinde, yine Beylerbeyi Sarayı'nda kaldı. Hatta Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi'yi görmek istedi. Bu istek dönemin tarihçileri tarafından, geçmiş zamandaki yarım kalan aşkın özlemi olarak yorumlandı. İmparatoriçe, bu ziyaretten 9 yıl sonra, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu ve İspanya'ya defnedildi. Bu yasak aşk, resmi kayıtlarda yer almasa da, bir dedikodu olarak her zaman adından söz ettirdi. Hatta, yine bir rivayete göre, İmparatoriçe'nin İstanbul seferi sırasında Abdülaziz, onun için yaptırdığı yemeğe, Hünkâr Beğendi adını vermiş. Yemeği çok lezzetli bulan İmparatoriçe de, tarifi almayı ihmal etmemiş.